Bozlama yapıyor. Böyle çarparak bu yemeğin yanında yenir. Sizden neydi bunun ismi? Kömbe. Ha, kömbe mi diyorsunuz siz buna? Bizim burada eskilerin demesi kömbe. Yeşilözköy'üne giriş yaptık öyle mi? Senin köyün bura. Evet. Heyecanlı mısın? Biraz müdür. Nevşehir, Gülşehir, Yeşilözköy'üne giriş yaptık. Hocam şimdi Hacı Bektaş Veli'ye doğru gidiyoruz. Kardeşimizin köyünü ziyaret edeceğiz. Birazdan görüşelim. Nevşehir, Gülşehir, Yeşilözköy'üne geldik. Burada köyde teyzelerimiz bir şeyler yapıyorlar. Bakalım neler yapıyorlarmış. Kolay gelsin diyeyim, bereketli olsun. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Bozlama yapıyor. Bunu böyle sürekli yapar mısınız köyde? Tabii yapar kendimize. İki gün salı günü kendim ırgatla yapacağım bir de daha. Öyle mi? He. Kışlık hazırlık. Kışlık hazır. Kışlık hazırlık. Ne diyor? Bizim orada şey derler, keşik derler ama sizde var mı öyle bir şey? Höbül. Karşılıklı olunca. Höbül. Höbül mü diyorlar sizde de? Evet. Höbül ederek. He, bizde böyle şey olunca, böyle karşılıklı olunca Anne at. keşik derler. İşte bugün sende olur, yarın başka birisinde olur. He öyle de yapar. Burada keşik değil de İşte- burada höbül derler. Ha, işte toplam kaç tane bayan varsa hepsini dolanman lazım. Aynen. Herkes birbirine Evet. imece olsun. Sana kim derler bu köyde? Bir lakap var mı sizin şeyde, sülalede? Kim derler size? Kördedenin Vallahi gelini. babamın adına Rihanlı derler, kayınbabamın adına Kordede derler. Aha. Kordede'nin gelini derler. Neler yapıyorsunuz köyde? Eskiden pancar ekerdik, domates ekerdik ama şimdi yaşlandık. Evet. 4 ineğimiz var. İyi maşallah. Hacı ile ikimiz işte ona bakıyor. Başka da bir çoluk çocuk kimse kalmadı. Kalmayınca da beceremedik. Yaş nasıl? Yaş 63'e vardı. Allah 63'e Allah vardı. hayırlı ömürler versin. Sen biraz kolaylıyor musun odan? Ne yapıyorsun? O biraz bana yardımcı oluyor. Açıyor. Ben açıyorum ona veriyorum. İşini ablam yapıyor. Açma işini annem. Evet. Çeviriyorum ben. He, Çevirme yapıyorum ben. anladım. Burada da pişiriyorsunuz. Evet abi. Peki buna ne diyorsunuz? Şu Saç. saz mı diyorsunuz? Evet. Ayaklı saç. Bu biraz soba gibi galiba altı. Evet. Evet. Öbüründen pratik. Şimdi kolaylık bu oldu bizlere. Size kim derler? Siz de böyle kısaca tanısak. Bana sakallının kızı derler annem. Paşam senin isim ne? İbrahim. İbrahim de misafir geldi herhalde. Evet o da bizim misafirimiz. Evet. Bunun içerisinde şey mi var? Odun mu var bunun Evet içerisinde? odunla. Bu odunla yani. Ne güzel ya. Vallahi ekmek böyle burcu burcu kokuyor. Acıktınız da ondan. Böyle bizim orada işte börek derler. Başka gözleme diyenler var. Gözleme, bazlama, Sizden neydi bunun ismi? kömbe. Ha, kömbe mi diyorsunuz siz buna? Bizim burada eskilerin demesi kömbe. Şimdi bazlama. Bizim orada kömbe biraz şey olur, biraz daha kalın olur biraz. Bu fırında yapılan. Sobanın fırınında olur. Ama hepsi Bir de hatta böyle külün içerisine gömerek de yaparlardı eskiden. o kapamaydı ismi. He, sizin burada kapama. Şöyle Böyle çarparak bu yemeğin yanında yenir. çok değişik geldi bana ya. Bak böyle olur bu. Bitti mi şu an? Çarpma işi şu an bitti mi? Bitti. Tam göremedik ya. Bir daha çarpayım. Bak şöyle çarparak bunu. Evet. Böyle çarpmayla böyle çarpma bu. Allah Ne Allah. kadar çarparsan o kadar açılır. O kadar büyüyor ha. İncecik kaldı. Buna ne diyor? Asma mı diyorsunuz? Asma derek. Ha, Burada yani hiç kaldırmam tandırımı. Yani sakalının canı istediği zaman hemen akşamdan yoğurur. Burada yaparım yerik ikimiz. adamın ismini de sakallı koymuşsunuz ya. Niye öyle oldu? Lavabo sakallı. Öyle mi? Evet. Tacı da var. Sakallı olduğu için mi Hacı sakallı ya. deniyor? İbrahim. Hacı olduğuna sakallı olduğu için. He. Anladım. Peki sen ne diye hitap edersin genelde böyle köylerde böyle hocaların heriflerin ismi direkt söylenmez böyle. Ben direkt söyledim. He? İşte bizim orada herif falan derler böyle. Bire falan derler böyle. Var mı sizde öyle bir şey? Biz hiç demedik. Ben eşimin beşik kesmesi. Öyle mi?
bunun anne babaannesiyle benim dedem bacı kardeş. Onu da biz beşik kertmesi olmuşuz. Ya sen direkt ismini söyleyebiliyor musun? Ben direkt söylerim. Hiç ben öyle çığırmam. Ama genelde köyde söyleyemezler değil mi böyle? Söyleyemeyen de var tabii. Var. Ben hiç nasıl nişanlandık İbrahim dediysem aslında biz akraba olduğumuza biliyor biz birbirimize. Nasıl tanıştınız? Ben ilkokul 5'ten çıkınca bu başkası almasın diye kaynanam kayınbabam getirdi bir altın taktı. Ama bu burada yok, birbirimizi görmedik biz. Anladım. Ha öyle yani hani görmüş işte sana aşık yok, olmuş görme neyi yok. çarpılmış gibi bir durum yok yani. Yok. Ama beşik kertmesi olduğumuzu biliyor. Öyle vay biz sevgili mügülü yoktu biz bunu. Bu ne evlendi nişanlandığımızda ufak 5'ten çıktım daha. Anladım. Allah hayırlı ömürler versin ya. Düğün dernek O sevgine de gidiyor ha. düğün dernek oldu mu? Olmaz oldu. Anne, babam seni görmek için gelirken çaya gitmiş, çaya düşmüş. Bu beni görmek için gideyim göreyim değil. Eskiden böyle şimdiki gibi değil hala. Biz bu nişanlıyı gördüm böyle başımıza bürgümüz aşağı ağırdık. Görmek için sel geliş köyümüzün içinden sel giderdi. Silgediler nasıl sele daldıysa pisilge bir yanına gitti kendi bir yanına gitti. Sel aldı. Seni göreceğim diye ha. Ya. Vallahi eskiden öyleydi. Şimdi telefonlar var, başka şeyler var. Şimdi kızla oğlan anlaşıyorlar. Ondan sonra ana baba duyuyor. Bizde öyle yoktu. Saygısızca sevgi var. Doğru söylüyorsunuz. Eskiden bir seviye vardı. Doğru. Aynen. Bizim yaşımız küçüktü. Biz 5 sene nişanlılık durduk. Peki Biraz duruyorlar, ben küstüm öyle. yani sen ne mezunusun? Okula falan gittin mi? Gitmek istiyor muydun okula? Üniversite falan okumak ister miydin? Vallahi hocam çok istedi de babam salmadı. Babam fakirdi. Çok fakirdi. Anladım. O yüzden gidemedin. Öğretmenim çok istedi. İlle bunu okudalım. Bunun okuması çok iyiydi de. Olmadı. Bir de ilkokuldan hemen çıktım. Bir de kaynana kayınbaba getirdi boğazıma bir altın taktı. Bu ne dedik? Biz seni oraya verdik dediler. Sen okuyamamışsın ama çocukları okutabildin mi? Oğlumu kesin okuttum. Bu da çok istedi okumayı. Bunun ineklerinin yüzünden beni okuldan aldılar. Büyük kız da buçuk yaşta 15 yaşında gelin ettik. Görümcemin oğluna verdik. Ondan sonra bunu da o gidenden sonra Bu küçüğü mü? bu buçuk. Bu çok şey etti, ağladı. Ama okutmadık. Ama okuyanlar niye oraya yarıyor dedim. Sana okutmadık. forma alacağım, benim param yok, okula gönderemem dedi babam. İşte önüne geçen akrabalarım sana forma alıp okula göndereceğiz dediler. Beni bütün gün işlerinde çalıştırdılar. Kimse forma almadı bana. Ya işte köy yönünde oluyor ablam ya. Ama olanlar okutuyorlar da. İşte olanlar okuttu. Peki kızlar niye okutmadın? Neydi? Sebep neydi? Büyük okumadı. Ben okumam dedi. Ama bu da çok havaslandı ama iş çoğudu. Evde 6-7'de inek sağlıyordu. Mevzu iş mi yoksa ya kızlar okuması iyi olmaz falan mı yani? Kızlar okulmaz. Ne bileyim köyümüzde de okuldan o sene bunu okumaya havas ettiği senede 2 tane kız kaçtı. Aman okuyanlar kaçıyorduk gene de kaçtı ama. Yine de. Gene mi kaçtın? Peki böyle zaman nasıl geçti? Çok hızlı mı geçti ömür, yıllar? Çok çalışmayla geçtiğini, neyle geçtiğini ben bilemedim. Neden? Bir ahır dolusu mal vardı. Tarlada 40 takar domates, 40 takar pancar, ekinlerin sulaması. Eşimle benim omuzumdan geçiyordu. Gençlere işte yeni nesile ne tavsiye ediyorsun? Hızlı gitmem diyorum. Hızlı giden atın gemi çabuk koparmış. Benim gemim çabuk koptu diyor. Azıcık sağlığınızı düşünün diyorum. Ben sağlığımı düşünmedim. Saat 2'de kalkardım ben saat 2'de. Gençlere başka ne tavsiyen var? Geleceğe yönelik neler yapsınlar? Vallahi yine de tabii ki gençlerin gençliği var. Sonunu düşünerekten çalışsınlar da muhtaçlıktan da kurtulsunlar. Şimdi vay ben çalışmayayım da yatacağım derlerse o da olmaz. Köy yaşamını tavsiye ediyor musun? Tabii ederim. Köy atılıp gidilmez ki. Ben şimdi şehirde gitsem yaşasam kışın giderim ama yazın muhakkak köyüme gelirim ben. Ben köyüme atıp gitmem. Şimdi benim hiç kimsem kalmadı. Herkes evlendi, ekmeğinin sahibi oldu. Ama yine de eşimle bu mallarımı bırakmam. 4 inem var. Gidiyorum pazarda peynirimi satıyorum. Evet. Geliyor malımızı görüyor. Çocuklarımızın kurbanlığı çıkıyor. Başka ne edeceğiz? Teşekkür ediyoruz. Sana hayırlı ömürler diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu inşallah. Allah razı olsun. Siz de bizi saydınız geldiğiniz için ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya ne yapmak lazım? Orada durmak. Yok. Bir şey olmaz. Ziyaret etmek lazım. Al hadi. Al baştan. Ziyaret için
Yalnız mübarek yerinde yok biliyor musun? Onun doğasını almak lazım. Yeşilöz köyünde İbrahim amcayla beraberiz. İbrahim abimizle beraberiz. Bu köyde bana İsa'yı oğlu İbrahim derler. Bir lakap var mı? Kordede. Ha, öyle Kordelerin oğlu derler. öyle derler. He. Böyle köyle ilgili bir kısa bilgi almak isteriz köyünüz hakkında. Köyümüz Cemel ismi, deveci. Şam'dan, Şam Türkmenleriyiz. Oradan gelme. Evet. Çok eski bir köy. Yani ecdadımızın ilk köylerinden birisi. Karşılarda mağaralar vardı. Yani o adamlar orada kalırlarmış. Köyümüz şu anda 200 hane. Herkes çiftçilikle uğraşır. Aha. Okuma faaliyetimiz güzel. İnsanlarımız hepsi birbirine uyumlu yaşamdan. Ama ne ekerler genelde? Pancar, sebze ama sebze geniş şekilde öyle az değil. 20'ler dönüm, 30'lar dönüm. Evet. Tahıl, buğday, mısır, karpuz. Yani bizim burada üzüm bizde meşhur olur. Tabi bu sene biraz yağmur yoktu ondan. Evet. Meyve ağaçlarımız falan meşhur olur bizde. Suyumuz bol çünkü. Okul var mı o? Var. burada? Var. Okulumuz hem de karşımızda hem de çok fazla. İlkokul, ortaokul mu? İlk sadece ilkokul. Sadece ilkokul mu? Ama hiç kapanmadı bak. Ha, hiç Başka kapanmadı. köyler de bizim buraya gelirler. Kaç öğrenci var biliyor musun? 47 tane öğrencimiz var. 47 tane öğrenci var. Evet iyi biliyorum çünkü Maşallah. öğretmenlerden hemen öğretmenleri severim. Onlarla beraber. 200 hane var dediniz. Evet. Şu hemen karşı taraf neresi? Nevşehir. Ha, Nevşehir'e çok yakın burası. Evet 26 kilometre Nevşehir. Nevşehir manzaralı bir köyde oturuyorsunuz 8,5 ya. kilometre Gülşehir kazamız. 12 kilometre Avanos kazası, 16 kilometre Hacı Bektaş. Öyle bir merkez bir köyümüz var. Sulak olduğu için buradan şu köyümüzün ortasından dere çay akar. Çay yakar anladım. O yüzden ona ecdat gelmiş buraya oturmuş. Dedem rahmetli. Bak buraya 3 kardeş gelmiş. Bir tanesi dedem burada kalmış. Bizim sülalemize yani İmamoğulları dediler. Ondan sonra dedemiz burada kalmış. Öbür dedemin kardeşi Kırşehir'in Cemel köyü var. Cemel'e oraya göç etmiş. Bir tanesi de Haymana'nın bir köyü var. Cemel'e oraya göç etmiş. Her şey için teşekkür ediyoruz bu güler yüz, Ben sizin İzzet ikramlar için. Estağfurullah, her zaman Çok beklerim. memnun olduk. misafir hürmet bizde rahmettir inşallah. Allah razı olsun. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu günler Abi diliyoruz. size de bir mukabil. Çollara da nasip etsin bizim çollara ekmek teklesin. Eyvallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeşilöz köyünden çıkış yaptık. Üzüm bağlar meşhur burada galiba. Bu Şimdi bizim müdürüm. sizin üzüm var mıydı şimdi? O üzümler buradan geldi. Biraz dalalım mı masa? Olabilir mi? Hacı Bektaş'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin olduğu makama inşallah gideceğiz. Öyle bir ziyaretimiz olacak nasip olursa. Nevşehir, Gülşehir, Yeşilöz köyündeki ziyaretimizin sonuna geldik. Böyle devam ediyoruz. Bir şey diyoruz mu? Müdürüm gayet memnunuz. Yolumuz inşallah hayırla devam ediyor. Halinizden memnunsunuz yani. Çok memnunuz. Ama biraz yorulduk. Tabii olacak yani. Hünkâra doğru mudur? İnşallah. Hüyük orası. Köyümüzün suyu oradan geliyor. O tepedeki hüyük Sanki şey gibi, yapay gibi. yapay yığma içi Ama eski değil mi? tabii. Milattan önce Metler dönemine dayanıyor. Etrafında lahit mezarlar çok fazladır. Orada bir tane de köyümüzün ve hatta Metler döneminde dikildiği söylenen 2000 yaşına yakın bir karadudumuz vardır. Araması çok yüksektir. UNESCO tarafından da korunuyor o dut ağacı zaten. Yani daha önce anlatmıştın aslında niyetlenmiştik gidelim diye ama vakit olmayınca Evet, bu sefer gidemeyeceğiz. İnşallah başka bir zamana diyelim. Şeyden duttan aşı yapılıyor. Tutmuyor abi. Allah, iki araba zor geçiyor ya bu köyde. Bunlar da MTA'nın arabaları zaten. Köyler yol yapılırken fedakarlık yapmak istemez. Tabii. Böyle de eskiye yolu genişletmek istemez. Evet. Dağ köyüne çıktık.